Evet, iplerimi göstereyim arkadaşlar. Biraz rahatsızlığım devam ediyor. O yüzden arada sesim çatallaşabilir. Şimdiden çok özür diliyorum. İpim Alize Softy Plus. Baby Softy Plus arkadaşlar. Bu şekilde böyle pufuduk oyuncaklar da yapılıyor bu iplerle. Ben bugün sizlerle tavşanlı süveter modelimi çalışacağım. Videonun başında da göstermiştim zaten. Benim ipim şu arkadaşlar. Erguvan diye geçiyor. Lila mor tonlarında. Kodunu paylaşacağım hemen sizlerle. 47. 47 numara arkadaşlar. Benim kullanacağım ve videonun başındaki modelin rengi arkadaşlar. Bunun dışında farklı markalarında böyle tüylü yumuşak ipleri var arkadaşlar. İnternetten araştırabilirsiniz. Kuzu ana kuzusu ip ile karıştırılıyor ama değil. Bu daha güzel ve daha yumuşak ve tüyleri, onun tüyleri böyle dökülebiliyor ama bunun tüyleri böyle bakın dökülme vesaire olmuyor. Gerçekten yumuşak ve örmesi kolay bir ip. Şimdi hemen modelime başlayacağım ben. Aşağı yukarı 1-1,5 hatta 2 yaşa bile olabilir benim vereceğim ölçüler. Şimdi alt kısmını tığla yapıyoruz. Hemen başlayacağım ama önce şöyle bir daha sonra dikişte yan dikişlerinde kullanmak için şöyle biraz ip saracağım. Onu hemen bağlıyorum. Bir tane. Şimdi ilk zincirimi saymıyorum. Devam edeceğim. Evet. 45 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 40, 45. Hemen bu zincirimi şöyle bir sizinle ölçelim. 30-31 santim civarı geliyor arkadaşlar. Yeterli ölçü benim için. Tığımdaki bir sayılıyor. Onun yanındakini atlıyorum. Onun yanındakine tığıma ip doluyorum arkadaşlar. Onun yanındakine şöyle bir tane, hatta bir zincir daha çekeceğim şöyle. Tekrar toplam 46 zincir çekmiş oldum. Tığıma ip doladım. 2 tane atlıyorum. Şu üçüncüye batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Sayarak gidin arkadaşlar. Çünkü ip biraz kabarık olduğu için görmek zor olabiliyor. O yüzden sayarak gideceğiz. Şimdi yanındakine batıyorum. Tekrar tığıma ip doladım. Hep ikili trabzan yapacağız. 2 tığ doladım. İp doladım. Yanındakine batıyorum. Şöyle. 3 yanındakine batıyorum. 4 onun yanındakine batıyorum. 5 onun yanındakine batıyorum. 6 yanındakine batıyorum. 7 onun yanındakine batıyorum. 8 bu şekilde arkadaşlar bütün zincirlere ikili trabzan yaparak tığımıza ip doluyoruz. Batıyoruz. 1 2 2 kere de işliyoruz. Sıra sonuna kadar toplamda 45 tane trabzan olacak şekilde devam edeceğiz. Daha sonra bir sonraki sırada görüşelim. Evet geldim. Sayıyı sanırım yanlış söyledim. 45 demiştim. 44 olacak arkadaşlar. Çünkü 46 zincirdi. 2 tanesini atladık. 44 tane trabzanımız olmuş olması lazım.
2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi şöyle zincirime ipimi doladım. İlkinin arkadaşlar şöyle tepesinden batacağım. İkinci, şu ikinci trabzanı görüyorsunuz. Onun şöyle arkasından giriyorum. Önden çıkıyorum. İpimi alıyorum ve öyle işliyorum. Tekrar ipimi doladım. Üçüncüye de arkadaşlar arkadan gireceğim. Bunda böyle girmiştik önden. Bu sefer arkadan gireceğim. Tığım üste gelecek. İpimi alıp işleyeceğim. Tığ işi lastik örgü diyoruz arkadaşlar biz buna. Şimdi tekrar gösteriyorum. Tığıma ipimi doladım. Trabzanımın altından batıyorum. Üste çıkıp ipimi alıyorum. İşliyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Diğerinde de üstten değil arkadan batıyoruz. Trabzanımın üstüne çıkıyorum. Arkadan ipimi alıp işliyorum. Yani bir düz oluyor bu şekilde. Bir de ters oluyor. Tekrar gösteriyorum. Trabzanım var. Alttan batıyorum. Üste çıkıyorum. İpimi alıyorum. Trabzanımı işliyorum. Tekrar ipimi doladım. Bu sefer arkadan geliyorum. Trabzanımın üstüne çıkıyorum. İpimi alıyorum ve ikili trabzanımı işliyorum. Bu kısmı anlatmaya çalışıyorum ama eğer yine takıldığınız olursa YouTube arama kısmında tığ işi lastik örgüsü diye aratabilirsiniz arkadaşlar. Belki daha detaylı videolarını bulabilirsiniz. Ama basit. Yani tığıma ipimi doluyorum. Trabzanımın altından battım. Üste çıktım. İpimi aldım ve işliyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bu sefer de arkadan geliyorum. Şu alttaki trabzanın üstünden arkaya geçiyorum. İpimi alıp işliyorum. Yani bu trabzanımı bir böyle üste çıkartıyorum. Bir de böyle alta indiriyorum. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Yine böyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Trabzan sayınız değişmesin arkadaşlar. Sayarsanız daha iyi olur. 44 trabzanımız vardı. Yine bu sırada da 44 tane trabzanımız olacak. Evet, geldim şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi bir sıra daha böyle geldim. Yani başladığımız sırayı bitirdim. 2 sıra örmüş olduk toplamda, zincirimiz hariç. Şimdi bu zincirlerimizden arkadaşlar ilmek çıkartacağız. Şöyle ilki burada duruyordu zaten. Her birinden şöyle batarak, trabzanlarımızın tepesine batarak ilmek çıkartacağız. Dediğim gibi biraz tüylü bir ip olduğu için sayarak gidelim. 2 4 6 8 pardon 2 4 6 8 tamam. 10 12 14 böyle her trabzanın tepesine batarak ilmeklerimizi alıyoruz. Daha sonra bu ilmekleri şöyle yapacağım. Sökülmeden dikkatli bir şekilde. Ben bu şekilde daha rahat yaptığım için şişle çıkartıyorum. Dilerseniz direkt tığla çıkartıyorum. Dilerseniz direkt şişle de çıkartabilirsiniz. Ben tığla çıkartıp daha sonra bu şekilde şişime aktarıyorum. Evet. Yani dilerseniz şu şekilde şişle de yapabilirsiniz. Tamamen
size bağlı. Hepsini sıra sonuna kadar çıkartıp gelelim. Evet, 46 tane ilmeğimi çıkarttım trabzanlarımın tepesinden arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Burası benim ön yüzüm olacak arkadaşlar. Şöyle. Şurasından artık belli olacaktır zaten. Şimdi şöyle göstereceğim. Bu tarafı da böyle görünüyor. Şimdi ipimi aldım. Ters yüzeyim oldu burası ve bu sırayı birinci sıra olarak sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya ters olarak başladım ve devam ediyorum. Bu sırayı komple ters örgü olarak öreceğiz. Artık kol altı kesme yapacağımız yere kadar arkadaşlar ters tarafımızı, arka tarafımızı ters örgü. Çok pardon, şurada ip dolanmış. Arka tarafımızı ters örgü, ön tarafımızı da düz örgü olarak öreceğiz. Şimdi hem santim olarak sizlerle paylaşacağım, hem de sıra sayısı vereceğim arkadaşlar. Sıra sayınızı örerken isterseniz yazın. Dediğim gibi ben bu ipte sıra sayısını saymakta zorlanıyorum. O yüzden bazen her sırayı yaptıktan sonra veya iki sırada bir yazıyorum. İkinci sıramız bitti. Şimdi üçüncü sıramızı yapıyorum. Ön taraftayım ve düz işliyorum. Bu şekilde ön tarafı baştan sona düz örgü olarak işliyorum. Arka tarafı komple ters örgü olarak işliyorum. Evet. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar sıra sayısı da vereceğim ama mezuranız metreniz de olsun. Çünkü dediğim gibi sıra sayısını saymakta zorlanabiliriz. Hem ölçü hem de santim olaraktan ölçü vereceğim. Şimdi biraz işlemek istiyorum. Bir sıra birkaç sıra daha işlemek istiyorum. Hemen sizlere toplamda kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, geldim. Toplamda 38 sıra ördüm. Bu da 21 santime denk geldi. Şuradan itibaren 21 santim. Düz örgüledim 38 sıra. Şimdi eksiltme yapacağız. Arkadaşlar. Şu eşyaları şöyle yapmak istiyorum. İlk ilmeği düz bir şekilde alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği beraber alıyorum. Düz bir şekilde işliyorum. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, sıra sonunda 1 2 3 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi
Bu 2 ilmeği yine birlikte örüyorum. Son ilmeğimi tek örüp örgümü çeviriyorum. Ters tarafımda bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Eksiltme veya arttırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Mevcut olan bütün ilmeklerimi örüp ön yüzeye geliyorum. Evet, ön yüzeye geldim. Şimdi tekrar eksiltme yapıyoruz. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve yine sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Şimdi 3. ilmeğimi eksilttim. Bu sıranın sonunda 4. ilmeğimi de eksiltmiş olacağım. Toplamda 8 tane ilmek eksiltmiş olacağız arkadaşlar. Yani bu sırayı bitirdikten sonra tekrar ters örgümüzü öreceğiz. Ön yüzeye geldiğimizde başta ve sonda yine eksiltme yapacağız. 5. ve 6. ilmeğimiz olacak. Sonra tekrar ters tarafını öreceğiz. Ve tekrar ön yüze geleceğiz. Bu sefer de yine bir başta bir sonda eksiltme yapacağız. 7. ve 8. ilmeğimiz olmuş olacak arkadaşlar. Evet, geldim sıra sonunda 3 tane ilmeğim var. Üçüncü ilmeği aldım. Son ilmeğimi düz aldım ve dönüyorum. Şimdi yine bu yüzümü ters örgü olarak öreceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu işlemi yaptığımız işlemi 2 kere daha yapacağız. Ters taraf derken mevcut ilmeklerimizin hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Ön yüzeye geldiğimizde de 2. ve 3. ilmeğimizi başta, sonda da yine şu 2. ve 3. ilmeğimizi birlikte örerek de eksiltme yapıyoruz. Toplamda ilk yaptığımızda beraber 8 tane eksiltme yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi devam edeceğiz. Eksiltmelerimi yaptım. Toplam 8 tane sık iğnemi eksilttim. Bir başta bir sonda olarak arka tarafı da düz arka tarafta da mevcut bütün örgülerimi ters örgü olarak ördüm. Daha sonra da eksiltmem bittikten sonra arkadaşlar 11 sıra boyunca ördüm. İlk son eksiltmeden sonraki ördüğüm ters sırayı bir saydım. Arkadaşlar üzerine 11 tane düz sık iğneli düz örgümü ördüm. Şimdi devam edeceğiz. Burada artık yakamız için mevcut ilmeklerimi 2'ye böleceğim arkadaşlar. Toplam sayıyoruz. Kaç ilmeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Bir ilmeğimiz de arada kalacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir ilmeğimiz arada kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu da arada kalacak. Bu tarafı işlerken bu ilmeğimizi keseceğiz. Şimdi dönüyorum. Önce bu yakamızın bu tarafını işleyeceğiz. 12. sıramız bitmiş oldu. Bu şekilde sayın arkadaşlar. Şu an 13. sıramı işliyorum. Toplamda yakadan koltuk altını
Kesme işlemi bittikten sonra arkadaşlar 20 23-25 sıra kadar örmemiz gerekecek. Yine ben bittikten sonra toplam sıra sayısını söyleyeceğim. Hemen 13. sırayı işledik. 14'ü işliyoruz. Hemen dönüyoruz. Hiç değişen bir şey yok. Tersi ters, düzü düz. 18 ilmeğimi işliyorum. Şu an koltuk altı kesmesi bittikten sonraki 15. sıramdayım. Devam edelim. Birkaç sıra daha öreceğim arkadaşlar bu tarafı. Toplam kaç sıra olmuş olacak söyleyeceğim. Evet, 15. sıraya kadar birlikte ördük ve ben üzerine 5 sıra daha ördüm arkadaşlar. Toplamda 20 sıra olmuş oldu. Şu anki bu taraftaki sıra sayımız kesmeden sonraki. Şimdi burada eksiltme yapacağız, kesme yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeği aldım, ikinciyi örüyorum ve ilkini ikincinin üstünden atlıyorum. Bir kestim, 2 3 ve 4. Geri kalan ilmeklerimi işliyorum. Ters taraftayım. Ters olarak işliyorum. Birinci sırada kesme yapmış olduk. Pardon, kamerayı sonladım. Şimdi 22. sırayı yapıyorum. Dönüyorum. Tekrar kesme işlemi yapacağım. 23. sıradayım. Pardon, ilmeğimiz kaçtı. Bir, iki ve 3. Geri kalan ilmeklerimi işliyorum. Ters örgü. Evet. Şimdi 20 sıra düz işledik. 21. sırada 4 tane 21. sıranın başında ters örgü tarafındayken 4 tane ilmek kestik. 22. sırayı düz işledik. 23. sırada da 3 tane ilmeğimizi kestik. 23. sırada 3 ilmek kestikten sonra 24. sıramızı düz örgü olarak işliyorum.
Şöyle bir göstereyim hemen bu tarafa arkadaşlar. Şurada şöyle hafif bir ovallik verdik. Şimdi zaten yakamızı ayrıyeten işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar çok özür diliyorum. Buradaki mevcut ilmeğimizi ters taraftayken keseceğiz. Yani 24. sıramız bittikten sonra ilmeğimizi keseceğiz. Çok özür diliyorum. 25'i işledik. 26'ya geçiyorum ön tarafa. 26'yı da işliyorum. Dönüyorum. Şimdi 27. ilmeğimizden 27. sıramızı örüyorum. Yirmi 28. sıramda artık bütün var olan ilmeklerimin hepsini keseceğim. Bu şekilde düz işliyorum ve bir örüp üstünden geçirerek tüm ilmeklerimi keseceğim. Evet, ördüm arkadaşlar. Şimdi omuzumu daha sonra dikmek için biraz ipimi uzunca kesiyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi buradan bağlayacağım. Şu ilmeğimin alt kısmından bağlayacağım. Ben düğüm atacağım. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kısa ipimi de yürütmeye çalışacağım. Şimdi ilk ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. İkinciyi işliyorum. Burada dediğim gibi bir fazla ilmeğimiz vardı. Onu kestim. O artık sayılmayacak. Biz 21. sıramızda 4 ilmeğimizi kesmeye başlamıştık arkadaşlar. Şimdi tekrar 20 sıra 11. sıraya kadar örmüştük. Şimdi bunu 20. sıraya kadar tamamlıyoruz. Şu an 12.yi işledim. 20 çok özür diliyorum tekrar. 20. sıraya kadar tamamlıyoruz. 21. sıramıza bakacağız arkadaşlar. Çünkü bu tarafta, diğer tarafta arka taraftan kesmiştik. Bu tarafta ön tarafta keseceğiz. O yüzden 19 sıra örelim. 20. sıraya birlikte bakalım. Şimdi ben de tam hesaplayamadım ama biz 19 sıra örelim bu sefer. Şu an 13. sırayı bitirdim. 19 sıraya tamamlayacağım. Gelelim. Evet, geldim. 19 sıra işledim arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü ön tarafta kesme yapacağımız için çift sayılı sıramıza başlamamız lazımdı. Şimdi başlıyorum.
devam ediyoruz. Burada ilk 4 ilmeğimiz kesiyorduk. Onu yapacağız. Üstünden geçiriyorum. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet. 4 tane ilmeğimizi kestik ve örüyorum. Yine arka tarafı düz öreceğim bu sefer arkadaşlar. Mevcut ilmeklerimi düz diyorum, pardon, ters öreceğim. Eksiltme yapmadan ön tarafa geçince başta 3 tane ilmeğimizi eksilteceğiz. Şu an 20. sıramız bitti. 21. sıramızı yapıyoruz. Yine 27 sıra işleyip 28. sıramızda kesme işlemini yapacağız. Yan tarafla aynı arkadaşlar. 22 bitti. Pardon, 21. 21. sıra bitti. 22'de 1 2 3 kesme yaptım. Dediğim gibi bu diğer tarafta yaptığımız gibi arkadaşlar devam edeceğiz. Şu an 22. sıramdayım. Şimdi kalan ilmekleri burada yaptığımız gibi 28. 27 sıraya tamamlayana kadar öreceğiz. Daha sonra 28. sıramızda kesmemizi yapacağız. Bu şekilde yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, geldim. Bu tarafı da bitirdik arkadaşlar. Yakanın böyle görünmesi sizi korkutmasın. Videonun başında gördüğünüz yaka çalışmamız var daha. Şimdi şunu göstereceğim. Ben yine aynı sayılarda burasıyla aynı başladım arkadaşlar. Ön tarafla aynı başladım. Arka parçamı da ördüm. Yine buraya kadar yine aynı ilmek sayılarıyla ördüm ve aynı sıra boyunca ördüm. Daha sonra 8 tane ilmeğimizi kestik. Bir başta bir sonda olarak da. Bittikten sonra eksiltmelerimiz bittikten sonra toplam biliyorsunuz ki burada böyle ayırdık ama toplamda 28 tane sıramız oldu. O yüzden arka tarafta da toplamda 28 sıra boyunca ördüm. Koltuk altı kesmem bittikten sonra 28 sıra boyunca daha ördüm. Şöyle arkadaşlar bakın. Aynı, yani arkayla ön aynı. Evet. Tek fark burada ayırmıştık. Burada ayırmıyoruz. Dümdüz bir şekilde örüyoruz. Sadece koltuk altı kesmelerimiz var. Şimdi ben iki parçayı birleştireceğim arkadaşlar. Tabi şöyle normalde ters taraftan birleştiriyoruz ama ben düz taraftan birleştirmeyi tercih ediyorum. Bu size kalmış. Bu iki parçayı da arkadaşlar şöyle koltuk altını ilk kesme yaptığımız yere kadar iki taraftan da şu şekilde dikip bu tarafı ve bu tarafı, iki tarafı dikip gelelim. Evet arkadaşlar, dikişimizi yaptık. Şimdi şöyle göstereyim. İplerimi keseceğim. Yanlarımı diktim. Omuzlarımı da birleştirdim. Şimdi kol çalışmamızı yapacağız. İki sıradan oluşan bir çalışma yapacağız. Tıpkı şu kısımda yaptığımız gibi arkadaşlar bir sıra trabzan işleyeceğiz. İkinci sırayı da lastik örgü çalışması gibi
çalışacağız. Burada arkadaşlar şöyle daha net göreceksiniz kendiniz işlediğinizde. Burada böyle kenarlarda ilmeklerimiz var biliyorsunuz. Şimdi orada her ilmeğe pardon bir şey yapacağız. Trabzan yapacağız. İkili trabzan. Başlangıç için 2 zincir çekiyorum. Ve artık şöyle her sıra başındaki ilmeğe batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle hafif ayırdığınızda daha rahat görüyorsunuz. Her ilmeğe bir kere batmak yeterli oluyor arkadaşlar. Bu arada burada kullandığım tığ 5 numara. Yine alt tarafı da aynı sığıyla örmüştüm. Tepe kısmındayım. Dikiş yaptığım yerin tam ortasından bir kere batmış oldum. Şurada kısa bir ipim var. Onu işliyorum. Yürüttüm. Devam ediyorum. İlk yaptığım şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada ilk yaptığım trabzana gelene kadar devam ediyorum. Evet geldim. İlk yaptığım trabzanın tepe kısmına batıyorum. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili trabzan yapıyorum. Devamındaki trabzanlara lastik örgü yapıyorum. Bir alttan, bir üstten. Burada çıkardığınız trabzan sayısını yine not alın arkadaşlar. Diğer kolda da aynı sayıyı çıkarmanız gerekiyor. Şimdi bu şekilde bu sıramı da bitireceğim ve tamamlayacağım. Diğer kolumu da yine bu şekilde ilk sırayı ikili trabzan, ikinci sırayı da lastik örgümüzü örüp aşağı kısımda da yaptığımız gibi örüp geliyorum.